Bu videoda yurt dışı kapanmış iPhone'una 120 gün daha kullanma hakkı nasıl ekleyeceksin adım adım onu anlatacağım. Yurt dışı iPhone'dan her e-mail numarası için tanınan 120 günlük kullanım hakkı Nisan sonunda bitiyor. Biz ise şimdi telefonunda bulunan ikinci e-mail numarasına geçip 120 gün daha kullanmaya devam edeceğiz. Peki bunu telefoncuya gitmeden, evden çıkmadan, hatta telefonundan sim kartını bile çıkartmadan sadece 2 dakikada nasıl yapacaksın da devletin sana verdiği 120 günlük ikinci kullanım hakkını kullanacaksın onu anlatayım. E-sim, QR kod falan kafan karışıyor, seni çok iyi anlıyorum. Rahat ol, hiçbir şey bilmene gerek yok. Yaptığım uygulama ile hattını ikinci e-mail numarana 2 dakikada atayacaksın. Telefonun ister bir fiziki bir e-sim olsun, ister Amerika'dan gelmiş çift e-simli model olsun, hatta hattını e-sime çevirmiş şu an e-sim ile kullanıyor ol, hiç fark etmez. Arka planda senin yaptıklarını izleyecek, hata yaparsan bunu algılayıp düzeltecek. E-sim, QR vesaire uğraşmadan sadece birkaç tıklama ile hattını ikinci e-mail'e atayarak ikinci 120 günlük hakkını kullanmaya hemen şimdi başlayacaksın. Yaptığım uygulamanın ismi HatAta. Safari üzerinden web aplikasyonu olarak çalışıyor. Seni yormadan tüm işlemlerini senin adına yapıyor. Şimdi nasıl çalıştığını açıklayarak göstereceğim. Sen de adım adım bakarak aynı şekilde kendin yapacaksın. Şimdi elimde numarası kapanmış bir sim kart ve bir iPhone 13 var. Bu sim kartın hangi e-mail ile eşleştiğini kayıt altına almak için bir ekran görüntüsü alacağım. Ve bunu ileride işlem bittikten sonra kontrol amaçlı kullanacağım. Telefonumuza uygulamayı yükleyebilmemiz için öncelikle telefonumuz internete bağlı olmak zorunda. Wi-Fi üzerinden internete bağlıysak telefonumuza Safari uygulamasını çalıştıracağız ve hatata.tr web sitesine gideceğiz. Bu web sitesinde size neler yapmanız gerektiği, bayiliklerle alakalı birçok bilgi sunuyorum. Ama bunları eğer bu videoyu izliyorsanız gerek duymadan direkt uygulamayı aç kısmına tıklayarak uygulamanın hazırlık sayfasına yönlendirileceksiniz. Açılan uygulamanın hazırlık sayfasında uygulamayı nasıl yükleyeceğiniz anlatılıyor. Ben de size yazılanları birebir uyguluyorum. Buna bakarak siz de aynı şekilde telefonunuza yükleyebilirsiniz. Sayfanın alt tarafında bulunan 3 noktaya tıklıyoruz. Paylaşa tıklıyoruz. Hemen daha fazla deyip ana ekrana ekle dedim. Artı 120 gün. Görüyorsunuz uygulama telefonumuzun ana ekranına eklendi. Bundan sonrası uygulamanın kendi içinde. Şimdi ana ekrana eklenmiş olan artı 120 gün isimli uygulamayı çalıştırıyoruz arkadaşlar. Doğrulama kodumuzun geleceği telefon numarası veya mail adresimizi yazıyoruz. Eğer telefon numaramız kapalı ve SMS alamıyorsak mail adresimizi yazıp devam edelim. Zaten ben de benzer şekilde mail adresiyle ilerleyeceğim. Çünkü telefonunuz kapanmış olabilir. Doğrulama kodunu SMS ile alamıyor olabilirsiniz. Yarıda kalmayın. Mail adresiyle yazarak devam edin. Mail adresimi yazdım. Onay kodu gönder dedim. Gelen onay kodunu buraya yazacağım. Onay kodu geldi. Girdim. İsim, soyisim ve telefon modelini seçtim. Şu anda ben elimdeki telefon iPhone 13 olduğu için 13 seçtim. Eğer bu hesaba bir sonraki girişinizde telefonu kullanmak istiyorsanız SMS ile doğrulama kodu alabilmek için bu numaraya da girmeniz gerekir. Mecbur değil. Alttaki kısımları doldurup kaydı tamamlama diyoruz. Açılan sayfada uygulamanın ola ki yanlış yaparsanız işlemleri takip edip size bilgilendirme yapabilmesi için bildirimleri aç demeniz gerekiyor. Hemen bildirimleri aç diyoruz. İzin ver diyoruz. Eğer bildirimleri açmazsanız ayarlar, bildirimler HatAta kısmına girip açabilir veya uygulamayı silip browser'dan yeniden ekleyebilirsiniz. Uygulamadan ihtiyacınıza ve bütçenize göre kredi kartı veya banka havalesi ile lisans alabilirsiniz. Bu videoyu izleyerek gelen arkadaşlara promo kısmında Zendaba yazdığında size özel 200 TL indirim sağlayacak ve istediğiniz paketi indirimli olarak alabileceksiniz. Ufak bir hatırlatma, yurt dışı cihazlar için çalıştığım başka bir uygulama daha var. Kısmet olursa Eylül'de onu da yayınlayacağım. Eylül ayında bonus paketini alanlara ayrıcalıklı ve öncelikli sunacağım. Desteklerinizi bekliyorum. Lisansınızı satın aldıysanız veya bayiniz size lisanslı bir link gönderdiyse sizi bu ekran karşılayacak arkadaşlar. İşleme başlamadan önce son kez bir ayarlar kısmına gidelim. Hemen ayarlar hücresel kısmına tıklayarak sim kartımızı burada görelim. Turkcell içindeki sim kart. Altında geçmişten kalan pasif ve yanlış bir e-sim varsa yüklenmiş, onları silip temizleyelim. Sadece burada sim kartımızın kaldığına emin olalım. Hemen uygulamaya geri dönelim. Temiz bir başlangıç olduğunu emin olduktan sonra e-mail değiştirmeye başla tuşuna tıklayalım. Bunu tıkladığımızda bakın görüyorsunuz birinci adım olarak size neler yapmanız gerektiği burada açıklama olarak yazılı olarak da anlatıyor. Burada ben size adımı başlat diyorum. E-sim'i etkinleştirin yazısını görüyorsunuz arkadaşlar. Burada etkinleşleri tıklıyorum. Şu anda arka planda uygulama size bir e-sim alıp ikinci boş olan e-mailinizle bunu eşleştiriyor. Sürdür diyorum arkadaşlar. Etkinleştirme işlemi devam ediyor. Daha sonra bu sim kartı hangi amaçla kullanacağınız soruluyor. Bunlar çok önemli değil. Bunlar iOS'un kendi ayarları. Evde kullanacağım diyebilirsiniz. Bunu hani neyi seçtiğiniz herhangi bir işlemde sorun yaratmaz. Herhangi birini seçip sürdür diyorsunuz. Hücresel ayarlama tamamlandı dedi.
Bitti diyorsunuz. Hücresel planda hangisini kullanacağınızı soruyor. Bunlar çok önemli detaylar değil. Bunlar olsa da olmasa da olur. İstediğiniz birini seçebilirsiniz. Sadece burada isim olarak bunu karıştırmayalım diye 120 gün olan yazıyoruz. Arka planda da görüyorsunuz bildirimlerde işlemin tamamlandığını ve başarılı olduğunu gösteren bildirimi gördünüz. Bildirimleri bu yüzden açıyorduk. İkinci e-maili karıştırmayalım diye 120 gün ismini verdim. Devam dedim. Hangi hücreseli kullanacak? Bunlar çok önemli değil. 120 günü seçtim ve bitti. Hemen üst taraftan bildirimleri açıyorum. Ve uygulamaya geri dönüyorum. Bakın birinci adımdan artık ikinci adıma geçmiş oldum. Birinci e-mailde mevcut hattımız var. Artık ikinci e-mailde eSIM birimizin olduğunu görüyorsunuz. Bunların hepsini uygulama sizin adınıza yaptı. Şimdi ikinci adımı başlatıyorum. Tekrardan yeni bir eSIM kurulumu başlatıyor. Etkinleştir diyorum. Bu işlemi tekrardan iOS kendi yapıyor. Ve bunu yaparken size bir soru soracak arkadaşlar birazdan. Zaten telefonunda bir sizin hattınız bir de eSIM kurulu olduğu için iki e-mail de dolu. Size birini kapatmanızı isteyecek. Bakın burada ön taraftaki işareti görüyorsunuz. Bu fiziksel sim kart işareti. Birincil, yani benim hattımın ismi birincil. Benim sonradan kurduğum eSIM ise 120 gün isimli ikinci. Size diyor ki bir tanesini kapatmak zorundasınız. Hangisini kapatacaksınız? Ben kendi sim kartımı kapatıyorum ve yeni eklediğim eSIM. Bakın işaretleri ikisi aynı oldu. İki tane eSIM seçip devam ediyorum. Zaten eSIM'in başarıyla kurulduğunu da kendi söylüyor. Sadece yerlerini değiştirdim. Hemen bunu da yerleştirecek ve son adıma altın vuruşa geçeceğiz. Sizin e-mail numaranız kapalı olduğu için bu ikinci eSIM tanımlamayacak ve böyle bekleyecektir. Burayı beklemiyorsunuz. Kapatıyorsunuz bu sayfayı ve daha sonra bakın burada etkinleştiriyor da kalacak. Çünkü nedir? Sizin e-mail numaranız kapalı. eSIM de olsa, fiziki sim kart da olsa burası açılamayacak. Bundan sonraki yapacağımız tek adım, sizin sim kartınızı görüyorsunuz kapalı, açtınız ve bu hattı etkinleştir diyoruz. Bu hattı etkinleştir dediğimizde tekrar az evvelki işlemi tekrar yapacak. Bizim boştaki fiziki kartımız veya eSIM olan hattımız hangi e-mail ile eşleşsin diye sordu. Görüyorsunuz ben burada karıştırmayayım diye ikinci e-mail numarasını 120 gün yazmıştım. Burada diyorum ki 120 gün olanı kapat, o e-mail ile benim fiziki sim kartımı eşleştir. Tamam dedim. Ayarları tamam dedim. Bakın görüyorsunuz Turkcell sim kartımız başarıyla kuruldu ve bizde bildirim olarak işlemi doğru bir şekilde yaptığımızı söyledi. Yanlış yapsaydınız sizi düzeltip tekrardan doğru adımlara yönlendirecekti. Ama şu anda bütün işlemimiz bitti. Şimdi etkinleştiriyor yazısı burada kaldığı sürece arka planda eSIM devamlı internete bağlanmak, baz istasyonu almak ister. Bu sizin hattınızda kopmalar yaratır. Bunu biz kaldırmak için ayarları buradan genele giriyoruz. En altta bakın iPhone aktar ve sıfırla diye bir bölüm var. Burayı tıkladığımızda sıfırla kısmına giriyoruz. Tüm eSIM'leri sil. eSIM'leri sil diyeceğiz. Sizin hattınız e-mail 2'de çalışmaya devam edecek. Fakat burada kritik bir nokta var. Eğer sizin hattınız da eSIM ise bu işlemi yapmamanız gerekiyor. Çünkü bunu yaparsanız sizin siminizi de silmiş olur. Eğer hattınız fiziki sim kartı ise tüm eSIM'leri sil diyorsunuz. Sil dedik. Ve telefonumuza bakın 2 tane olan bar gitti. Bir tanesi kaldı. Şimdi kontrol amaçlı geliyorum. Ayarlarımız değişti. Genel hakkında diyerek sayfanın en altını çektiğimde bakın fiziksel sim kartın sonu 0573 ile biten e-mail eşleşmiş olduğunu görüyorum. Hemen işleme başlamadan önce çekmiş olduğum ekran görüntüsüne baktığımda 6869 ile biten e-mail ile eşleşmişti. Onu değiştirip diğerine aktarmış olduğumu başarıyla görüyorum. Şimdi ise bu işlemi elimdeki diğer bir cihaz olan iPhone 13 Pro ile yapacağım. Burada bayiden gelmiş bir link üzerinden işlemi yapacağım. Takribi 1,5-2 dakika sürecek. Hiç kesmeden bunu da sonuna ekleyeceğim. Siz de işlemlerin ne kadar basit ve ne kadar hızlı olduğunu bu şekilde görmüş olacaksınız. Desteklerinizi bekliyorum. İyi günlerde kullanın. Beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Başlattım. Paylaş dedim. Daha fazla dedim. Ana bağ ekle dedim. Ekle. 120 günü açtım. Bildirimler geldi. Açtım. İzin ver dedim. Bildirimler açıldı. Başlat dedim. Etkinleştir dedim. Sürdür dedim. Ev dedim. Sürdür dedim. Sürdür dedim.
Bitti dedim. Bitti dedim. İkincil değil. 120 gün hak email dedim. Okey dedim. Sürdür dedim. Sürdür dedim. Açtım. İkinci adıma geçti. Başlat dedim. Etkinleştir dedim. Sürdür dedim. Hangisini kapatayım? Bunu kapat dedim. Bunu aç dedim. Sürdür dedim. Tamam dedim. Uyarı geldi, görüyorsunuz. Bunu kapatıyorum. Nerede burada? Kapalı, etkinleştiriyor. Aç dedim. Aç dedim. 120 gün hakkı kapat dedim. Sürdür dedim. Değişti dedim.